Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Bugüne kadar internette milyonlarca video paylaşıldı. Ancak bunların bazıları var ki insan izlerken bu nasıl mümkün olabilir diye düşünmeden edemiyor. Luna Park kazaları, polis olayları, vahşi hayvan saldırıları ve daha birçok rahatsız edici olay. İşte bugün bu videoda internette daha önce hiç görmediğiniz en rahatsız edici videoların ikinci bölümünü izleyeceksiniz. Bu görüntüler İngiltere'nin Chester kentinde Nisan 2024'te üniversite öğrencilerinin katıldığı bir etkinlik sırasında kaydedildi. İddialara göre bir grup üniversite öğrencisi yaz etkinliği kapsamında düzenlenen festival alanına gitmişti. Etkinlik alanında bulunan ve Superstar adı verilen büyük eğlence aleti, katılımcıların en çok ilgi gösterdiği eğlence araçlarından biriydi. Ancak eğlenceli başlaması beklenen bu anlar kısa süre sonra beklenmedik bir kazaya dönüşecekti. Oyuncak normal bir şekilde çalışırken aniden mekanik bir arıza meydana geldi ve aletin parçalarından biri koparak insanların bulunduğu alana düştü. Bunun üzerine olay yerinde büyük bir panik yaşandı ve çevrede bulunan insanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Olayın ardından etkinlik kısa süreliğine durdurulurken sağlık ekipleri ve yetkililer hızla olay yerine sevk edildi. Yani bu esnada kopan ağır parça insanların bulunduğu alana doğru savrulurken yerdeki kişiler adeta son anda kaçarak kurtuldu. Ancak iddialara göre yaşanan kazada yine de 9 kişinin hafif yaralandığı söyleniyor. Bu etkinlik alanında sadece oyuncağın bir parçası koptu ve öğrenciler kıl payı kurtuldu. Ancak bir sonraki olayda insanlar o kadar da şanslı olmayacaktı. Çünkü 2017 yılında Çin'de bir Luna Park'ta kaydedilen bu görüntülerde bir salıncak hareket halindeyken bu olay yaşandı. Salıncak normal bir şekilde çalışmaya devam ederken hiç kimsenin beklemediği bir anda aniden çöktü ve o esnada büyük bir panik yaşandı. Söylenenlere göre bu kazada da 9 kişi yaralandı ve neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olaydan sonra işletme sahipleri sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yani Luna Parklara gidip eğlenmek sizi her zaman mutlu etmeyebilir. Daha önce Luna Parklarla ilgili olaylara daha net ve yakından değindiğim 2 video yayınladım. Bu videoları izlediğinizde asla Luna Parklardaki oyuncaklara bineceğinizi zannetmiyorum. 2016 yılının Temmuz ayında bir aile Çin'de bulunan ve ziyaretçilerin kendi araçlarıyla vahşi hayvanların yaşadığı alanların içerisinden geçmesine izin verilen Badaling Wildlife World isimli bir vahşi yaşam parkını ziyaret ediyordu. O gün aile Sibirya kaplanlarının bulunduğu bölümden araçlarıyla ilerliyordu. Ancak kaplanların kendilerini uzaktan izlediğinden haberleri yoktu. Bir süre sonra ise araçta bulunan bir kadın orada kesinlikle yapılmaması gereken bir şeyi yaptı. Eşiyle yaşadığı düşünülen bir tartışmanın ardından araçtan indi ve aracın diğer tarafına doğru yürümeye başladı. Fakat sadece birkaç saniye sonra oldukça rahatsız edici bir olay yaşandı. Bir kaplan aniden kadının arkasından sessizce yaklaşarak ona saldırdı ve onu geriye doğru sürüklemeye başladı.
Aracın içindeki diğer kişiler, yani kadının eşi ve annesi, büyük bir panikle hemen araçtan inerek yardımına koştu. Bu sırada bölgede devreye gezen bir güvenlik aracı da hızla olay yerine yöneldi. Ancak işin en trajik tarafı şuydu: İlk saldırıya uğrayan kadın yaralanmasına rağmen hayatta kalmayı başardı. Fakat onu kurtarmak için araçtan inen annesi ikinci bir kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yani ilk saldırıya uğrayan kadın kurtulurken onu kurtarmaya çalışan annesi maalesef hayatını kaybetti. Olayın ardından mahkeme parkta her ne kadar araçtan inmeyin şeklinde uyarı tabelaları bulunsa da bu güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna karar verdi. Bu korkunç olay Çin genelinde büyük bir tartışma yarattı. Birçok kişi yaşanan trajedinin önlenebilir olduğunu ve kadının kesinlikle araçtan inmemesi gerektiğini savundu ve bazı iddialara göre kadının araçtan inmeyeceğine dair bir güvenlik sözleşmesi imzaladığı söyleniyor. Sonuç olarak sadece birkaç saniyelik bir hata sıradan bir aile gezisini geri dönüşü olmayan bir kabusa dönüştürdü. Yerden metrelerce yükseklikte incecik bir ipin üzerinde elinizde bir çubukla yürüdüğünüzü hayal edin. İşte bu görüntülerde gördüğünüz Çinli bir adam da tam olarak bunu yapıyor. Tarih 2011 yılının Ağustos ayı. Görüntüler Çin'in Şangşi eyaletinden. Adam iki sıcak hava balonu arasına gerilen bir halat üzerinde yürüyerek gösteri yapmaya çalışıyor. İlk başta bu bir cesaret örneği veya sıradan bir gösteri olarak görünebilir. Ancak saniyeler sonra yaşanacaklar bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu herkese yansıtacaktı. 这个钢丝那么弯，没问题吗，团长？完全没问题，没问题吗？他现在想上走，好一点。哦，因为他走到我们可以看到平衡慢镜。300梯啊！天哪，300梯！天哪，300梯！这一幕我们真的没有料到，但是的确说明这个难度大。加油，300梯！李团长，啊！ 300梯啊！他想骑上那个钢丝。现在的确，因为眼看着快抵达，因为即将还差1/3的路程。现在气球开始降，两个气球同步的降。加油，300梯！他们奋力的翻回去。天哪，天哪，天哪！太可惜了，即将挑战成功。撞水了。对。 Adam yürüdüğü esnada bir anda dengesini kaybediyor ve neredeyse metrelerce yükseklikten aşağı düşüyordu. Ancak beline bağlı olan emniyet kemeri sayesinde son anda düşmekten kurtuluyor. Yani anlayacağınız adam bu olayda oldukça şanslıydı. Ancak bir sonraki gösteri videosundaki adam bu kişiyle aynı şansa sahip olmayacaktı. Çünkü bazı adrenalin tutkunları tehlikenin dozunu bir tık daha artırıp halatın üzerinde gözleri bağlı bir şekilde yürümeyi tercih ediyor. Üstelik bu adamın beline bağlı herhangi bir güvenlik kemeri de bulunmuyor. 极限挑战的直播，那么我们这场直播活动呢是有看到他已经非常的晃动，他又坐下来调整了。到目前为止已经休息了有3到4次了，3、4次的时间了。对于我们常人真的是无法想象，我们无法想象。但艾斯卡尔到目前为止他到目前为止他仍然做到。好，他继续骑乘。挑战活动当中可以观察出来。哎，哎。 Yaşanan bu olayda Çinli adam yaklaşık 700 metrelik bir çelik halat üzerinde gözleri bağlı bir şekilde geriye doğru yürüyerek dünya rekoru kırmaya çalışıyordu. Ancak yolun sonuna doğru yaklaşık 40 metre kala dengesini kaybedip aşağı düştü. Neyse ki düştüğü bölgedeki ağaçlar ve eğimli arazi sayesinde sadece hafif yaralarla mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı. Yani bu adam bir dünya rekoru kırma uğruna neredeyse kendi hayatından oluyordu. 2020 yılının Ocak ayında Amerika'nın Georgia eyaletinin batısında bulunan küçük bir kasabada hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşanacaktı. 16 yıllık deneyime sahip polis memuru Andy Anderson gelen bir ihbara müdahale ediyordu. Tren raylarının hemen yakınındaki bir eve hırsızlık amacıyla bir kişinin girdiğine dair ihbar yapılmıştı. Polis memuru olay yerine vardığında bir şüphelinin bölgeden uzaklaşmaya çalıştığını fark etti ve hemen onu takip etmeye başladı. Ancak polis memuru kendini kovalamacaya o kadar kaptırmıştı ki arkasından hızla yaklaşan treni fark etmedi ve birkaç saniye sonra bu korkunç olay yaşandı.
Kovalamaca ikisini de adeta tren raylarının üzerine sürüklemişti. Polis memuru Anderson'un o sırada aklından neler geçtiğini tahmin edebilirsiniz. Tamamen şüpheliyi yakalamaya odaklanmıştı. Yılların verdiği eğitim ve içgüdüleri onu tek bir hedefe yönlendirmişti. O da şüpheliyi yakalamaktı. Ancak bazen aşırı odaklanmanın da ağır bir bedeli olabiliyor. Çünkü o sırada yüzlerce ton ağırlığındaki bir yük treni korna çalarak son sürat üzerlerine doğru ilerliyordu. Anderson ise yaklaşan bu treni hiçbir şekilde fark etmedi ve birkaç saniye sonra yaşananlar izleyen herkesi şoke etti. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri onu çalıların arasında bilinci neredeyse kapalı bir halde buldu. Beyin sarsıntısı geçirmişti ve kaburgalarında da kırıklar vardı. Yani anlayacağınız oldukça ağır yaralanmıştı. Hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 12 Ocağı kadar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ve evinde iyileşme sürecine devam etmesine izin verildi. O gün kaçmayı başaran şüpheli ise uzun süre özgür kalamadı. Çünkü sadece birkaç gün sonra yakalanarak tutuklandı. Polis memuru Anderson yaşadığı bu trajedinin ardından zamanla tamamen iyileşti ve sonunda aktif olarak görevine geri döndü. Bir anlık dalgınlık ve aşırı odaklanma onun az daha hayatına mal oluyordu. Ancak neyse ki hızlı müdahale ve mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. 2015 yılının Mayıs ayında Amerika'nın Kentucky eyaletinde sıradan bir okul günü yaşanıyordu. Wilkerson İlkokulu'nun dışında sarı okul otobüsleri her zamanki gibi sıraya girmiş ve çocukları bırakıp alıyordu. Ama birazdan yaşanacak şeyler sıradan başlayan bu günü adeta bir kabusa dönüştürecekti. O gün otobüsü Melinda Sanders kullanıyordu ve otobüsün içinde Ellie Rednor adında 7 yaşında bir kız da bulunuyordu. Başlarda her şey sıradan bir okuldan eve dönüş günü gibiydi. Kız otobüsten inmek için ön kapıya doğru ilerledi ve durunca inmeye başladı. Ancak o sırada şoför kızın tamamen indiğini zannederek gaza bastı. Fakat kız henüz otobüsten tamamen inmemişti ve sırt çantası otobüs kapısına sıkıştı. What are you doing, Devin? Sit down, Devin. Is there someone up here? What's going on right here? Who's sitting here? Oh my God. Oh my God. Videoda da gördüğünüz gibi otobüs şoförü kapıyı kapatıp yoluna devam ediyor. Ancak küçük kızın sırt çantasının kapıya sıkıştığını fark etmedi. İşte tam da bu hatayla birlikte akıl almaz olaylar başlıyor. Kız okul otobüsü tarafından yaklaşık 400 metre boyunca sürüklendikten sonra yoldan geçen bir sürücü durumu fark ederek otobüsün önüne geçiyor ve şoförü durdurmayı başarıyor. Yani aslında o araç tamamen tesadüfen yoldan geçiyordu ve neyse ki durumu zamanında fark etti. Ancak tabii ki olaylar bununla da sınırlı değildi. Çünkü 7 yaşındaki Ellie ağır şekilde yaralanmıştı. Bacaklarında ve kalçasında ciddi sıyrıklar oluşmuştu. Hatta bugün bile ağrıya neden olduğu söylenen sinir hasarı ve kalıcı izler meydana geldi. Henüz sadece 7 yaşındaydı ve bu olayın ardından tam 8 büyük ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Olayın ardından Ellie'nin ailesi okul yönetimine karşı dava açtı. Hukuki sürecin sonunda ise yaklaşık 5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varıldı. Bu uzlaşma kızın yalnızca tıbbi masraflarını değil, aynı zamanda uzun vadeli ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapılandırıldı. Otobüs şoförü Melinda Sanders işten çıkarıldı. Yani basit bir şekilde otobüsten inmek isteyen 7 yaşındaki Ellie Rednor için her şey sadece birkaç saniye içinde geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü. Sıradaki bu anlatacağım olay Amerika'da ünlü bir oyuncunun başına gelmiş trajik bir olayı içeriyor. Vanessa Marquez adlı bir kadın profesyonel bir oyuncuydu ve diziyle filmlerde rol alıyordu. Ancak en çok 94 ile 97 yılları arasında Acil Servis dizisindeki hemşire rolüyle tanınıyordu. Ayrıca birkaç film ve televizyon yapımında da yer aldı. Vanessa oyunculuk kariyerinin yanı sıra uzun yıllar boyunca çeşitli sağlık ve ruhsal sorunlarla da mücadele ediyordu. Ancak bu sorunların tam olarak neden ortaya çıktığı hiçbir zaman kesin olarak açıklanmadı. Yıllar ilerledikçe kronik ağrı, depresyon,
anksiyete ve nöbet geçirme gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başladı. Bu durum zamanla ruh sağlığını da olumsuz etkiledi. 2018 yılının Ağustos ayında ise Vanessa'nın eyalet dışında yaşayan bir arkadaşı sağlığıyla ilgili endişelerini dile getirerek acil yardım ekipleriyle iletişime geçti. Daha sonra Vanessa'nın evine polis ekipleri, sağlık görevlileri ve bir ruh sağlığı uzmanı gönderildi. Yetkililer evin oldukça dağınık olduğunu ve içeride bulunan aşırı eşya nedeniyle bazı bölümlerin hasar gördüğünü tespit etti. Amaçları Vanessa'nın durumunu değerlendirmek ve gerekirse gönüllü olarak hastaneye gitmesini sağlamaktı. Ancak 90 dakika sonra yaşananlar olayın trajik bir şekilde sonuçlanmasına neden olacaktı. Vanessa! Roll medics. Yeah, she's fine. Vanessa! Vanessa! Are you okay? It's the police, Vanessa. It's the police! Seizure? She's having a seizure. She's having a seizure. Okay. 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 We're just making sure you're okay. Okay? They're coming, okay? Wanna call... I want the captain. What's his I name? want Adam and Georgia. I want... Verdugo notified en route. I'm gonna try to clear some. Vanessa'nın yaşadığı bu durumu fark eden polis ekipleri hemen odaya sağlık görevlilerini çağırdı. Yaklaşık 30 dakika boyunca onunla sakin bir şekilde konuşarak kullandığı ilaçlar, fiziksel sağlığı ve ruhsal durumu hakkında bilgi almaya çalıştılar. Vanessa, everybody's concerned for your safety. So, well, they called us from they called us and they sent us over here to check up on you. Vanessa, I'm gonna read you something, okay? So, my name is Officer Carrillo. I'm a peace officer with South Pasadena PD. You are not under criminal arrest, but I am taking you to an examination by a mental health professional at Huntington Memorial Hospital. You will be told your rights by the mental health staff. You may bring a few personal items with you, which I will have to approve. Please inform me if you need any assistance. Turning off any appliances will help you out. Okay? I'm not going. We've already had this discussion, and it's beyond that now. Okay? I'm not going. So. Wait. Oh shit! Gun! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! Kill me! I'm not gonna kill you! Drop the gun! Drop the gun! A gun at 1133. Get down. I don't know. It's a gun though. Drop the gun! Back. Come on, go. Pull up. Get down. Pull up. Polis memuru Vanessa ile konuştuğu ve onu hastaneye götüreceklerini söylediği sırada Vanessa önce çantasından bir makas, ardından da bir tabanca çıkarıyor. Polisler ise onun ateş açabileceğini düşünerek hemen geri çekilip silahı bırakmasını söylüyor. Ancak ekipler merdivenlerden aşağı indiği sırada olaylar çok daha kötü sonuçlanıyor. Vanessa! Everyone's clear from the apartment. Subject barricaded with the... Listen, Vanessa. Come out with your hands up first! Vanessa, just drop the gun. Vanessa, put your hands up. No gun, okay? She have a gun? Vanessa! Drop whatever in your hand right now! Dude, she have the gun? Drop it! Pull back, dude. Pull back. Shots fired. She's down, hold on. Is she down? She's down. She's down! I don't know. Maalesef Vanessa olay yerinde polisler tarafından vurularak hayatını kaybetti. Polislerin ateş açmasının sebebi ise Vanessa'nın elindeki tabancayla onlara doğru ilerlemesi ve yapılan uyarılara rağmen ellerini havaya kaldırmaması olarak belirtiliyor. Ancak burada oldukça dikkat çekici bir detay vardı. Çünkü Vanessa'nın elinde tuttuğu tabanca ilk bakışta gerçek gibi görünse de sonradan yapılan incelemelerde gerçek ve ölümcül bir silah olmadığı ortaya çıktı. Yani aslında polislere doğrulttuğu silah tamamen replikaydı. Olayın ardından
Ardından polisler hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık polislerin o an kendilerini tehlikede hissettiklerini ve yasal sınırlar içerisinde hareket ettiklerini belirterek herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağına karar verdi. Daha sonra Vanessa'nın ailesi tarafından açılan dava ise yaklaşık $450.000 bir uzlaşmayla sonuçlandı. Maalesef yaşanan bu trajik olay onun hayatına mal oldu. Belki de polisleri dinleyip onlarla birlikte hastaneye gitseydi bugün hala hayatta olabilirdi. Sıradaki bu görüntüler 2020 yılının Mayıs ayında Ramazan bayramının birinci günü Afyonkarahisar'da kaydedildi. Söylenenlere göre psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen bir adamın ailesi onu hastaneye götürebilmek için acil yardım ekiplerinden destek istedi. Ancak polis ekipleri ve diğer sağlık görevlileri olay yerine geldiği sırada adam elinde kürekle bekliyordu ve ilk başta sıradan bir hastaneye sevk olayı gibi görünen bu durum kısa süre içerisinde büyük bir kaosa dönüşecekti. Polis ekipleri adamı kontrol altında tutmaya çalışırken adam bir anda elindeki kürekle polisin üzerine doğru koşup saldırıyor. Ancak bu da yetmiyormuş gibi daha sonra ikinci bir polis memuruna da kürekle vuruyor. Olay yerinde kısa süreli bir panik yaşanırken ekipler şahsı etkisiz hale getirebilmek için yoğun çaba harcıyor. Neyse ki yaşanan bu olayda saldırıya uğrayan polis memuru herhangi bir hayati tehlike yaşamadı. Silahı kullanmadık. Sebebi de şahsı psikolojik rahatsızlığını bildiğimiz için. Bir anlık yani 3 saniyelik bir konuydu. Silahı ben orada kullanmış olsaydım hedef gözetmeksizin ateş etmek zorunda kalacaktım. Stephen Levy isimli bir adam 2022 yılının Kasım ayında bu videoyu Instagram hesabında paylaştı. Görüntülerde Stephen motosikletiyle her zamanki gibi rutin bir sürüş yapıyordu. Kaliforniya'nın Malibu kentindeki Pasifik sahil yolu üzerinde ilerlerken kırmızı ışıkta durdu. Ancak sadece birkaç saniye sonra hayatının en korkunç anlarından birini yaşayacaktı. Levy kırmızı ışıkta beklerken karşı yönden son sürat gelen bir araç başka bir araca çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle o araç savrularak Levy'ye çarpıyor. Hepimizin merak ettiği soru ise şu: peki bu adam hayatta kalabildi mi? Neyse ki evet. Stefan Levy bu korkunç kazadan mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Ancak yaşadığı bu trajik olayı ve o birkaç saniyelik dehşet anını hayatı boyunca unutamayacağını söylüyor.